Babam öldükten sonra annemi ziyaret etmek için eve gittim. Evde yalnız olduğumu biliyordum. Ancak üst kattan sesler duymaya başladım. Merdivene yöneldim. Fakat korkudan yukarıya çıkamadım. Sadece basamağın önünde durmuş, dona kalmıştım. Fakat yukarıya baktığımda babamın ofis kapısının açık olduğunu fark ettim. Sesler oradan geliyordu. Daha iyi görebilmek için merdivenlerden bir basamak yukarıya çıkıp pür dikkat odaya bakıyordum. Babam oradaydı. Odasındaydı. Bilgisayar masasından kalktı, kapıya doğru yürüdü. Odadan çıktı. Sonra merdivenlere yöneldi. Ve yavaşça tek tek basamakları inmeye başladı. Dona kalmıştım. Ne kaçabiliyor ne de bağırabiliyordum. İçimde tarifi zor hisler kaplıydı. Babamı görebildiğim için şaşkın ve mutluydum. Aynı zamanda korkuyu iliklerime kadar hissedebiliyordum. Bu nasıl olabilirdi? O benim babamdı. Fakat 2 gün önce onu ellerimle gömmüştüm. Ben bu düşüncelerle boğuşurken babam merdivenleri yavaşça inmeye devam ediyordu. Son adımında beni fark etti. Birkaç saniye durdu, bana gülümsedi. Daha sonra hızlı ve şiddetli adımlarla merdivenlerden tekrar yukarıya çıkıp odasına girdi. Kapıyı kapattı. Odasına girdikten sonra derin bir nefes alabildim ve hızla evden çıktım. Annem eve döndüğünde tüm evi ve ofisi kontrol ettik. Fakat hiçbir şey bulamadık. Ofisin kapısı kapalıydı ve odanın içi buram buram babamın kullandığı parfüm kokuyordu. Bu tarz korku hikayelerini eminim sizler çok dinlemişsinizdir. Paranormal olaylardan her ne kadar korksak da, etkilensek de yapımız ve merakımız nedeniyle insanoğlunun başlangıçtan bu yana büyük bir kısmının ilgisini çekiyor. Ruh nedir? Ruhlar bizimle iletişime geçebilir mi? Ouija tahtası aracılığıyla ölen yakınlarımızla iletişim kurabilir miyiz? Ruh çağırırken gerçekten ruhla mı konuşuyoruz? Yoksa farkında olmadan başka bir varlığı mı davet ediyoruz? Tam da bu konuya tuz biber olabilecek şamanizm ve medyumlar adı altında 2 tane videom var. İzlemediyseniz açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Şamanizm ve medyumlar hakkında o videolardan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Gerçek şu ki hiçbirimizin gözleri sonsuza dek açık kalmayacak. Zihnimizin en derinlerine ittiğimiz ölüm bir gün belki de şimdi bizi yakalayacak. Öldükten sonraki yaşamın bilimsel kanıtı var mı? Doğduğumuz andan itibaren bu kaçınılmaz sona emin adımlarla yürürken yolun sonunda ne olduğunu bildiğimiz halde yolun sonu hiç gelmeyecekmiş gibi ileriye değil hep geriye bakıyoruz. Sizce o yolun sonundaki kaçınılmaz sondan sonra ne var? Bugün ruh kıskacına giriyoruz. Ama öncesinde paranormal ve mistik konulara merakınız varsa kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Bu önemli açıklamayı da yaptıktan sonra kaldığımız yerden korkmaya devam edebiliriz. Hiç karanlıkta tanımadığınız bir figür gördünüz mü? Veya ensenizde tüyleri diken diken eden bir ses duydunuz mu? Gerçek şu ki ölüm ve ölümden sonrası ile ilgili insanoğlunun varoluşundan bu yana birçok teori ve tez üretilmiştir. Bir kısmına göre ölümden sonra sadece bir boşluk var. Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Sonrası koca bir boşluk. Toprakta etlerimiz, kemiklerimiz çürüyecek, hayvanlara leş, toprağa da gübre olup yok olup gidecek. Çok acımasızca.
İnsanoğlunun büyük bir kısmına göre de ki bunda dini değerlerin de önemi var. Öldükten sonra sonsuz bir hayata gidiyoruz. Cehenneme gitme fikri her ne kadar can sıkıcı olsa da insanoğlu bir gübre olup yok olmaktansa cehennem fikrini benimsiyor. Yaşanmış onca şeyin bir hiç olmak uğruna olduğunu kabullenmekte zorlanıyor. İnsanların bir diğer inanışı da öldükten sonra bir plazma şeklinde dünyada dolaştığımız ve bir gün o büyük son geldiğinde diğer insanlarla birlikte ruhların da yok olacağı yönündedir. Ruhlara inanan insanların tek ortak yanı ruhların ölümsüz olmasıdır. Bilim insanları da ruhların varlığına inanıyor. Her ne kadar ispatlayamasalar da bu konuda birçok çalışmalar ve tezler sundular. Bunlardan biri olan ve dumanı üstünde bir araştırmada bilim insanları ruhların nerede olduklarını bildiklerini iddia ediyor. Bilim insanlarına göre sadece insanların değil hayvanların da ruhu vardır. Bir fizikçiye göre insan ruhunun özü beyindeki mikrotubül hücrelerinde yer almaktadır. Bazı bilim insanlarına göre de ruh evrenin dokusundan yapılıyor ve zamanın başlangıcından beri varlığını sürdürüyor. Bilim insanları bu konuda yüzlerce deney yaptılar. Almanya'da bir deneyde ölümüne çok az vakti kalmış bir adamı camdan bir kafese koydular. Böylece hayattayken adamı dışarıdan izleyebilirlerdi. Kutuyu tamamen mühürlediler. Ruh eğer dışarıya çıkacaksa bunu nasıl yapacaktı? Görmek istediler ve kutuyu gece gündüz izlemeye başladılar. Ruhu yakalamaya çalışan bilim insanları, ruh vücuttan çıktığı anda vücudun kilo kaybedeceğini de düşündüler. Bu nedenle adamın vücudunu çok hassas bir teraziyle tartmaya başladılar. Ancak adamın ölmesiyle birlikte cam kutudan hiçbir şey çıkmadı. Çünkü ruh için madde engel oluşturmuyor. Tıpkı X ışınlarının vücuda girebildiği ve vücudun onları önleyemediği gibi. Bir röntgen çektirdiğinizde X ışınları vücudunuza girdiğinde bunu hissetmiyorsunuz ve göremiyorsunuz. Ruh da sonuç olarak bir enerji. Bu nedenle vücudu terk ettiğinde görülemez. Zaten kişi bunu göremiyorsa dış gözlemcilerin bunu görmesi imkansızdır. Tıpkı uykuya daldığımızda ruhumuz etrafta dolaşırken başkalarının görememesi gibi. Tartıda da bir eksilme olmadı. Bu da bilim insanları için ruhun bir ağırlığı olmadığı anlamına geliyordu. Tıpkı bir mumun ateşi gibi. Bir mumu yaktığınızda da söndürdüğünüzde de ağırlığı aynıdır. Mumun çıkardığı ışığı tartmaya çalıştırdığınızda bir ağırlık elde edemezsiniz. Ama bu ateşin ya da ışığın olmadığı anlamına gelmiyor. Bir mumu havaya fırlattığınızda ateşin nereye gittiğini göremezsiniz. Evrenin içinde kaybolur. Hiçbir iz bırakmaz. Aynı durum ruh için de geçerlidir. Fakat bazı bilim insanları da tam aksini savunuyordu. Ruhun bir ağırlığı olması gerekiyor. Duncan McDougall isimli bir doktor 1907 yılında yaptığı bir deneyde ruhun ağırlığını ölçmeye çalıştı. Ölüm döşeğindeki hastaların ölümden önce, ölüm anında ve ölümden hemen sonraki ağırlıklarını çok hassas terazilerle tartmaya başladı. Ve bu tartıları karşılaştırdığında McDougall, ruhun bedenden çıktığı anda bedeni tam olarak 21 gram kaybettiğini fark etti. McDougall'ın bu yaptığı deney bilim dünyasında her ne kadar kabul görmese de bazı bilim insanları için ruhun ağırlığı hala 21 gram olarak kabul görüyor. Peki ya biz ruhlarla iletişim kurabilir miyiz? Ruhlara inanan her toplum için bunun cevabı koca bir evet. Ama topluma ve inanışa göre değişkenlik gösteriyor. Dinimize göre azapta olan ruhlar birbirleriyle görüşmeye fırsat bulamazlar. Onlar bir nevi tutuklu gibilerdir. Ancak tutuklu olmayıp serbest olanlar yani nimet içinde olanlar birbirleriyle görüşürler, sevdiklerinin yanına giderler. Dünyada özgürce dolaşabilirler. Sevdikleriyle farklı şekilde iletişime geçebilirler. Onlara mesaj gönderebilirler. Dünyada olmuş ya da olacak şeyleri kendi aralarında tartışabilirler. Hayaletlerin iletişim aracı olarak kullandığı çeşitli yollar var. Bunlardan bahsedecek olursak ilki Etkileşimli kişilik. Tespit edilen tüm hayaletler arasında en yaygın olanı genellikle
Ölen kişi tanıdığınız biri veya bir aile üyesidir. Bu hayaletler arkadaş canlısı olabilir ya da olmayabilir. Ancak çoğu zaman kendilerini çeşitli şekillerde başkalarına gösterirler. Görünür hale gelebilirler. Orada olduklarını size bildirmek için konuşabilir veya ses çıkarabilir, size dokunabilir ve hatta parfüm veya puro dumanı gibi bir koku yayabilir. Uzmanlar bu hayalet türünün hayatta oldukları zamanki eski kişiliğini koruduğunu ve duyguları hissedebildiğini söylüyor. Sık sık sizi rahatlatmak veya önemli bir şey bilmenizi sağlamak için sizi ziyaret edebilirler. Bu nedenle kayıp bir sevdiğinizi görürseniz, onları görmek istediğinizi veya ihtiyaç duyduğunuzu hissettikleri için orada olma ihtimalleri vardır. Ektoplazma. Neredeyse dönüyormuş gibi görünen bir sis gördünüz mü? Eğer öyleyse paranormal araştırmacıların ektosis veya hayalet sis olarak gördüğü şeye tanık olabilirsiniz. Bu buhar bulutu genellikle yerden birkaç metre yukarıda görünür ve hızlı hareket eder veya basitçe hareketsiz kalır. Bu paranormal olay birçok videoda ve fotoğrafta yakalandı. Bir süre bekledikten sonra hızlı uzaklaşırlar. Bazen ektoplazmalar tam gövdeli bir görünüm olmadan önce ortaya çıkar. Birçok insan onlara açık havada, mezarlıkta, savaş alanlarında ve tarihi mekanlarda tanık olmuştur. Poltergeist. Belki de çoğumuzun hayaletler söz konusu olduğunda duyduğu en popüler terimlerden biri olan poltergeist kelimesi aslında gürültülü hayalet anlamına gelir. Çünkü hareket etme veya nesneleri devirme, ses çıkarma ve fiziksel çevreyi manipüle etme gibi yeteneğine sahip olduğu söylenir. Birçoğumuz bu terimi daha önce duymuş olsak da bir poltergeist aslında en nadir görünen musallat biçimlerinden biridir ve çoğu için en korkuncudur. Şiddetli çarpma sesleri, ışıkların açılıp kapanması, kapıların çarpması, hatta esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlar bile bu tür ruhsal rahatsızlıklara affedilmiştir. Poltergeist'in bir başka korkutucu yönü, olayın genellikle yavaş ve hafif başlaması, ardından yoğunlaşmaya başlamasıdır. Ve çoğu zaman poltergeist aktivite zararsız olup çabucak bitse de aslında tehlikeli oldukları biliniyor. Bazı uzmanlar bunu yaşayan bir kişinin bilmeden kontrol ettiği kütlesel bir enerji formu olarak açıklıyor. Durum ne olursa olsun poltergeistler paranormal meraklıların ve uzmanların, bilim insanlarının ve sadece meraklı olan diğer birçok insanın dikkatini çekmiştir. İletişim kurma kısmına gelecek olursak bu konu birçok bilim insanının merakını kazanmış ve birçok araştırmalarda da yer verilmiştir. Bunlardan biri radyo parazitleridir. Radyo parazitleriyle ruhlarla iletişime geçme çabaları bize güçlü ispatlar sunuyor. Radyoyu açın. Kayıp bir frekans bulun. Sessizce dinlemeye başlayın. Bu bazen saatler alabilir ama mutlaka bir cevap alacaksınız. Aynı işlem eski tip televizyonlar için de geçerliydi. Bazı parapsikoloji araştırmacıları saatlerce karıncalı TV karşısında oturup sinyal veya bir mesaj almaya çalıştılar. Seçilen işlem ne olursa olsun her defasında kayda almaya başardılar. İşte size birkaç örnek. Marta küçük kızını trajik bir trafik kazasında kaybetmişti. Bir süre sonra bilgisayarında beliren bir ses dosyası içinde tuhaf hışırtılar duymaya başladı. Dikkatlice dinlediğinde ona ses dosyası gönderen kişinin
kızı Catherine olduğunu anladı. Ses kaydında ben hala buradayım diyordu. Martha bir süre daha kızıyla iletişim kurmaya devam etti. Ve bir süre sonra ben hala buradayım diye bir kitap çıkardı. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız bu kitabı satın almanızı öneriyorum. Bu ses dosyası da Rusya'da elektronik sesleri araştıran bir kuruluş tarafından kaydedildi. Kuruluşun yöneticisi Arthur, bu sesin ölmüş bir insana ait olduğunu savunuyor. 1934 yılında İtalya'da yapılan bir araştırmada ölmüş bir insanın hayattayken yaptığı ses kayıtlarıyla öldükten sonraki yakalanan ses kayıtları ses uzmanları tarafından eşleştirdiğinde seslerin %100'ünün eşleştiğinin kanısına vardı. Farkında mısınız? Normal bir insan gibi konuşmuyorlar. Ses tonları da oldukça farklı. Fakat hepsi aynı düzeyde konuşuyor. Dikkatli dinlediğinizde ne dedikleri gayet net anlaşılıyor. Bu konu çeşitli korku filmlerine de konu olmuştur. Bilim insanlarının ve parapsikoloji araştırmacılarının üzerinde durduğu en gerçekçi ispat frekansla iletişimdir. Bazı bilim insanları da aksine bu durumun paranormal bir olgu olmadığını savunuyor. Onlara göre düz bir duvara saatlerce baktığımızda mutlaka orada değişik şekiller görmemiz mümkün. Aynı şey ses için de geçerli. Uzun bir süre aynı frekansta kesintisiz bir sesi dinlerseniz beyniniz farklı bir şey algılamak isteyeceği için sizi farklı bir şey duyduğunuza ikna etmek isteyecektir. Özellikle de bir yakınınızı kaybettiğinizde ve hala yas durumundaysanız bu zihin oyununa çok ihtiyacınız vardır. Diyelim ki frekansı dinlerken duymak istediğimizi duyuyoruz. Peki ya kayıt cihazları bu sesleri nasıl kaydedebiliyor ve sonra tüm dünyaya paylaşılabiliyor? Henüz bu sorunun mantıklı bir cevabı bulunmadı. Ruhlarla iletişimin bir diğer yolu da Ouija tahtasıdır. Ouija tahtası namı diğer ruh çağırma tahtası, medyumların ve meraklı kişilerin genellikle ilk başvurduğu iletişim aracıdır. Bir kısım Ouija tahtası kullanırken bir kısımda büyük bir kartona harfler yazar ve ortasına bir kahve fincanı koyar. Her iki durumda da fincan veya Ouija göstergesi mutlaka el ile temas etmek zorundadır. İstediğiniz ruhu yanınıza davet eder ve bir süre bekledikten sonra gösterge kendiliğinden hareket etmeye başlar ve siz yanınızda başka bir varlığın daha olduğunu anlarsınız. Bunun üzerine ona sorular sorar ve cevaplar alırsınız. Dinimize göre ruh çağırma seansında yanımıza gelen varlık ruh değil cindir. Bu seans çok tehlikeli ve çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bilime göre de yine bilinç fantezisinden kaynaklanan bir yanılsamadır. Bir süre bekledikten sonra beynimiz ellerimize izinsiz komut verir ve göstergeyi farkında olmadan bizzat oynatırız. Bu nedenle Ouija tahtasının gerçekçiliğini ispatlamak için gösterge ve fincana temas etmeden iletişime geçmek istenmiş fakat başarılı olunamamıştır. Fincan veya Ouija göstergesi bir insan eliyle temas kurmadan hareket edemiyor. Bu nedenle bu fenomen bilim insanları tarafından kabul edilmiyor. Sizin ölümden sonraki hayat ve ruhlar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yaşadığınız paranormal hikayeleriniz varsa yorum olarak yazın lütfen. Daha sonra bir içeriğimde de sizlerin hikayelerini paylaşmayı çok isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve zil işaretine basıp bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.